Herkese merhaba. Bu videomda iki renkli rafya çanta yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler 4,5 mm bir tığ, 2 adet bu şekilde çanta kulpu. Tam kare değil, böyle aşağı doğru eğimli bir kulp benimki, ama karede bulursanız karede olur tabii ki. 2 renk rafya ipe ihtiyacımız var. Benim kullandığım ip ithal rafya ip. Şu şekilde markasız. Ben ıslattım çünkü şu an şu kısımları kuru, dış kısımları ıslak. Islak örmeyi tercih ediyorum çünkü aşırı sert bir ip. Normalde markalı olan rafyalar yumuşak oluyor. Fakat benim ipim çok sertti. Yani sizin de markasız ve ithal bir ipiniz varsa benim gibi ıslatarak örebilirsiniz. Neden sert bir iple örmekte ısrarcıyım? Daha kalıp gibi duruyor aslında. Hani diğer markalı rafyalara göre sanki daha güzel, sert duruyor. O yüzden ısrarla örmek istedim bu iple. Islatarak örüyorum, sıkıntı olmuyor. Ama başta kuru ördüm ve gerçekten çok zorlandım. Ellerim resmen aşındı, yani öyle söyleyeyim. Şimdi dilerseniz başlayalım. Şimdi ipimizi şu şekilde alttan geçirip sık iğne yapıyoruz. Şunu tutuyoruz. Fazla ipimizi. Sık iğne. İki. 4. Bu şekilde toplam 37 tane olacak şekilde ipimizi şöyle, kulpumuzu şu şekilde dolaşacağız. 11 tanesi buraya denk gelecek. 11 tanesi buraya, geri kalanı da araya denk gelecek şekilde yayacağız. Ben böyle dönüyorum. Sonuncusu 37. Masada yapmak çok zor. Tak tuk ses çıkıyor sürekli, ama normal kucakta yaparken bu kadar zor olmuyor. Video çekeyim derken burada kendimi paraladım resmen. Evet, şimdi şu şekilde biraz yayalım. Çünkü bu tarafta 11 tane yok. Şöyle. Şuradan saymak daha kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şunu biraz şu tarafa doğru yayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Şu anda istediğim şekilde oldu. Şimdi bu örgü boyunca sadece sık iğne kullanacağız. İlk olarak 5 sıra kahverengi, 2 sıra beyaz, 5 sıra kahverengi, 2 sıra beyaz şeklinde gideceğiz. Bunlar bitince aşağıdan devam edeceğiz. Bir 5 sıra daha kahverengi ve son olarak 2 sıra krem rengi olarak. Sonra şu yanları öreceğiz ve sonra birleştirmeye geçeceğiz. Her tarafta aynı teknik uygulandığı için ben size her tarafın örgüsünü göstermeyeceğim. Şurada bir nasıl ördüğümü, köşeleri nasıl döndüğümü anlatacağım. Renk değişimini anlatacağım. Bir de şu kısmı nasıl ördüğümü anlatacağım. Sonra kenarları nasıl ördüğümü anlatacağım. Ve son olarak birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi başlayalım. Çok basit örgüsü. Sadece ip biraz yorabilir sizi.
Bir üst sıraya geçerken, ikinci sıraya geçerken zincir çekiyoruz ve arkayı dönüyoruz. Gördüğümüz her boşluğa, şu boşluklara sık iğne yapıyoruz. Yani ipimizi çekiyoruz. Tek seferde kesiyoruz. Batıyoruz, ipimizi çekiyoruz, kesiyoruz. Bu şekilde. Köşeye kadar gidelim. Evet, 10 tane sık iğne yaptık. Geldik köşeye. 11. sık iğnemiz bu. Köşeden dönerken buraya dönüşü sağlaması için 3 tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, çıkan ses için üzgünüm. Masaya vuruyor sürekli. Bu da 3. Şimdi burada 3 tane sık iğne oldu. Tam ortadakine, yani ikincisine işaretleyici takıyoruz. Çünkü her dönüşte bu ikinci ilmeğin üzerinden artış yapacağız. O yüzden onu kaybetmemek önemli. Devam ediyoruz diğer köşeye kadar. Ses çıkmasın diye uğraşıyorum ama ne yazık ki olmuyor. Şöyle yapsam, şu şekilde. Evet, daha sessiz oldum. Köşeye kadar örüyoruz. Bir sonraki köşeye geldim. Şimdi köşeye geldiğimi nereden anladım? 11 tane boşluk olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. de biz bu tarafta da köşe yapmıştık. Burada da köşe yapacağız. Buraya 3 tane sık iğne yapacağız şimdi. 1, 2, 3. İkinciyi işaretliyoruz. Yine sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi tamamlayalım. Birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıra için bir zincir çekiyoruz. Her zaman arkayı dönerken bir zincir çekiyoruz. Hemen şuradan, bakın şuradan sık iğnelere başlıyoruz. Hep aynı işlemi yapacağız. Bu teknik hiç değişmeyecek. Köşeye varana kadar bu şekilde örüyoruz. Zaten köşeleri işaretlemiştik. İşaretleyiciye gelene kadar örüyoruz. Köşeye geldik. İşaretleyicimizi çıkaralım. Bütün köşelerde bu işlemi yapacağız. Şimdi buraya 3 tane sık iğne. 1, 2, ve 3. İkinciyi işaretleyelim unutmadan.
Devam. Diğer köşede de aynı şeyi yapacağız. Şimdi ikinci renge geçene kadar ben örüp geleceğim. Toplamda 5 sıra. Şu an kaçıncı sıradayız? İkinci sıradayız. Yani şunu saymıyoruz. 1, 2, 5 sıranın sonuna kadar öreceğim. Ve sonra size ikinci rengi nasıl eklediğimi göstereceğim. O zamana kadar örüyorum. Bu arada iki renkli yapmak zorunda da değilsiniz. Dilerseniz tek renk ya da 2'den fazla renkle de yapabilirsiniz. Ben renk değiştirmeyi gösterene kadar örüyorum şimdi. 5 sıra ördüm geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci renge geçiyoruz. Şöyle göstereyim. 5 sıra ana renk, 2 sıra diğer renk. Bu şekilde şuraya kadar öreceğiz. Yani 2 kere ikinci rengi kullandıktan sonra şöyle yukarı dönmeden sadece aşağı doğru öreceğiz. Şimdi ikinci renge nasıl geçiyorum ondan bahsedeyim. Birinci rengi kesiyorum. Birazcık da uzun kesiyorum. Yani şu kadar bir ip bırakıyorum. İkinci iple bu ikisini birbirine düğümlüyorum. Şurada bir hata yapmışım. Şimdi son geçiş yaparken son sık iğnemizde şöyle yapacağız. Şimdi batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Burada duruyoruz. İkinci renge geçiyoruz. Şu şekilde. İkinci rengimizi buradan geçiriyoruz. Sonra bir zincir çekip arkaya döneceğiz. Şimdi bu iki ipi birbirine bağlıyorum. Bu iki ipi burada bırakmayacağız. Örerken şu şekilde alttan geçiriyoruz. Şöyle. Sık iğne yaparken ipler burada duruyor ve biz iplerin üzerinden örüyoruz. Böylece gözükmüyor artan iplerimiz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Köşelerde yine ön arka fark etmeksizin köşelerde 3 sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Renk geçişi de bu şekilde oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben şu noktaya kadar öreceğim. Buradan itibaren yine size göstereceğim. Siz de şu bölümleri örün. Ondan sonra şuradan devam edeceğiz. Evet, şimdi şu sırayı bitirdim. Şurası kaldı. Burada ipimi keseceğim. Bir tane fazladan zincir atayım. Keselim. Ve tığımızı çekelim. Amaç burayı sıkıştırmak. Sonra bu ipi içerilere gezdirip düğümleyeceğim. Şimdi kaldık burada. Köşeleri zaten hep işaretliyorduk. Burası bizim artış noktamızdı. Artık artış yapmayacağız. Dümdüz ineceğiz aşağı doğru. Bu işaretli noktadan diğer işaretli noktaya kadar öreceğiz. Kahverengi de sıra. Tabii tek renk yapıyorsanız renk değiştirme zorunluluğunuz da yok. İşareti çıkartayım. İpimi buraya takıyorum. Bir zincir çektim. Daha sonra yandan devam ediyorum. Şunu içeriye gizleyerek örüyorum. Artık her noktaya birer tane yapacağız. Burada arttırma falan yok.
Dümdüz ne yaptıysak o şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örüyorum şimdi ben. Sıra sonuna geldim. Şimdi burada 2 tane daha var. Tam köşedekini çıkartıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradan dönüyoruz. Buradan sonraki işlemimiz de böyle. Yani dümdüz gidiyoruz, dönüyoruz. Dönmeden önce bir zincir. Sonra dön. Şimdi gerisini çok anlatmaya gerek yok. Şimdi buradayız. 5 tane kahverengi, 2 tane beyaz yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi yanları anlatayım. Yanları beyaz yapmayı düşünüyorum. Oraya geçelim. Evet, şimdi yan parçayı yapacağız. Şöyle bir tane kıvırarak başlayayım zincirlerime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincir. Şöyle bir bakayım. Biraz da arttırılabilir. 13, 14 yapayım. Şimdi 14. Zincirimizi tutuyoruz. Bir tane fazladan zincir çekiyoruz. Ve hemen yandakine batıyoruz. Sık iğne ile başlıyoruz. Bu şekilde sık iğne devam ediyoruz. Yani çantanın önüyle aynı şey aslında. İpimi ıslatmadığım için şu an zor örüyorum. Çantayla aynı sık iğne devam et. Bir zincir çek, geri dön yapacağız. Bu şekilde. Ben sıra sonuna kadar gideyim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Şu ilk boşluktan devam ediyoruz. Çantanın 3 tarafını dolaşacak uzunluğa ulaştığında keseceğiz. Ve sonra çantaya dikme işlemi başlayacak. Ne kadar ördüğümü ben size en son söyleyeceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, son parçamı da bitirdim. Son parçamın eni yaklaşık 9,5-10 santim. Boyu da 74 santim oldu. Ben şu şekilde şöyle ölçerek şöyle tuttum. Şöyle ölçerek 74 santimin yeterli olacağı kanaatine ulaştım. Ama metreyle şu şekilde ölçtüğümde 76 santim çıktı. O yüzden şu az kısmını bitirmeden açık bırakacağım. Çünkü çok emin değilim. Dikerken belki yetmeyebilir ya da fazla gelebilir. O yüzden burayı bitirmeyeceğim. Burası böyle bekleyecek. Zaten ben yanını kahverengiyle dikeceğim. O yüzden bu kısım böyle kalabilir. Şimdi birinci ipimden, ana rengimden bu artmıştı. Yalnız şu krem rengi ne yazık ki bir yumağım bitti. Şu kadarlık bir kısmını ben ikinci yumaktan örmek zorunda kaldım. Yani şöyle yeni açtım. Enini daha kısa yaparsanız, mesela 14 ilmek değil de 12 ile yaparsanız çok rahat ikincisi de yetecektir. Çünkü çok az kullandım. Bu da dikişte yeter diye ümit ediyorum. Bakalım. Şimdi tığ ile ben dikeceğim. Onu göstereceğim size.
Parçaları üst üste bıraktım. Burası çantanın iç yüzeyi. Şu kısımda yan parçanın dış yüzeyi. Burası da iç yüzeyi olacak şekilde. Bu şekilde örerek çantamızı tamamlayacağız. Şimdi rengimizi alalım. Şu şekilde ilmekleri karşı karşıya getireceğiz. Şöyle. Bundan göstereyim. Bu şekilde. İpimizi çekelim. Sık iğne yaparak bu şekilde sıradaki ilmeğe geçiyoruz. Karşıdan çıkarıyoruz. İpimizi içeride gizliyoruz ve ilerliyoruz. Bu şekilde tamamlayacağız. En son olarak da şu kenarlardan bir sık iğne geçeceğiz. Daha düzgün dursun diye. Şimdi ben bu kenarları tamamlıyorum. Bu şekilde. Evet, ön kısmın dikişini tamamladım. Şu köşelerde dönerken 3 tane batarak dönüyoruz. Yani bir ilmeği 3 kere dolduruyoruz. Sonra devam ediyoruz dümdüz. Ucunu açık bırakmıştım biliyorsunuz. Hani belki kısa gelir diye. Gerçekten de kısa geldi. Bir 5 santim daha ördüm şurada. Yani krem rengini biraz daha fazla kullanmış oldum böylece. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arka parçayı dikeceğiz. İlk olarak şuradan bir sık iğne geçiyoruz karşıya. Sonra diğer parçamızı dikeceğiz. Burada bir ipimiz var. Bu ipi içeri saklayabiliriz. Şu şekilde. Burası biraz geriliyor sanki. O yüzden buraya da 2 tane yapalım. 3 tane fazla olabilir mi? 2 tane kurtarıyor burayı bence. 3 tane fazla olur. O gerginliği aldık. Devam ediyoruz. Her yere bir sık iğne yaparak. Sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, şimdi ikinci parçamızı yerleştiriyoruz. Köşeleri karşılıklı gelecek şekilde, aynı şekilde böyle dönüyoruz. Tam şu köşede 3'er tane aynı yere batacağız. Aynı yeri dolduracağız. Devam edeceğiz. Bu şekilde. Şimdi burada aynı yere 2 kere batmış olacağım. Bir tane sık iğne yaparken battım. Bir tane de şimdi battım birleştirme amaçlı. Şimdi döndüğüm için bir tane daha yapayım. Şimdi burada niye 2 tane yaptık? Şimdi burada sık iğne yaparken buraya geleceğim. Üçüncüsünü zaten yapacağım birazdan. Sık iğne geçeceğiz. Burada o yüzden şimdi sık iğnemi yaptığım için kenarı burayı zaten kendim şu an üçleyebilirim. Üçüncü sık iğnemi de köşe döndüğüm için buraya yaptım. Bundan sonrasını biliyorsunuz, dümdüz devam edeceğiz. Yalnız arada böyle karşılıklı çekiştirelim ki kısa gelme, gerginlik falan olmasın. Yani düzelte düzelte yapalım. Bu şekilde devam ediyoruz.
Şimdi ikinci parçayı da diktim. Çok güzel oldu. Şu kenarları geçeceğiz sık iğne. Buraya 2 tane battım. Devam ediyorum. Kesintisiz olarak sık iğne geçemeyeceğiz bazı noktalarda çünkü yol bitiyor. Orada ipimizi kopartıp içeriye düğümleyip diğer taraftan devam edeceğiz. Kenarda bu şekilde sık iğne geçiyoruz ve muntazam görünmesini sağlıyoruz böylece. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Eğer bu çantanın yapımını beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz lütfen bu videoyu beğenerek bana destek olun. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız ve yaptıklarınızı Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.